Boş boş oturuyorum. Canım sıkkın. Ailemle sorunlarım var. Kafamı dağıtmam lazım. Beraber film izlemek ister misin? Bu kalıpları artık yara kuralı olarak kafamızda kodlamamız lazım. Yara kuralları bir dosyanın içindeki spesifik kelimeleri eğer daha önce başka bir virüslü dosyada gördüysek o dosyanın da aynı metinleri içerdiği için virüslü olduğunu belirten kurallar bütünüdür. Bu mesajlar bir takipçimize hiç tanımadığı bir kız profili şahıs tarafından atılıyor. Amacı bizi şu bağlantıya sokup film izleme uygulamasını indirtmek. Sitenin kaynak kodlarına baktığımda senin token, senin webhook ID gibi şeyler görüyorum. Yapay zeka tarafından hazırlanan zararlı bir koda benziyor. Kodlara biraz baktığımızda IP adresimizi ve sistem bilgilerimizi topluyor ve bunu send webhook data ile kendi Discord sunucularına postalıyorlar. Daha aşağıda indirme butonuna bastığımda bütün topladığı bilgileri görüyoruz. Ayrıca en altta F12'ye basmamızı engelleyen bir anti-DevTools kodu da yer alıyor. Bu kadar net görmemiz tuhaf. Çünkü bu kodlar normalde obfuscate edilir. Yani karmaşıklaştırılırdı. Şu en üstteki indirme bağlantısını kopyalayıp dosyayı en iyi RAM'da başlatalım. 120 MB'lık bir exe indirdi. Başlatalım. Uygulama çalışır çalışmaz hemen PowerShell'ler başladı. Bu PowerShell'i bir komutu çalıştırmak için tetikliyor. Komutun ne olduğuna bakalım. Bu bir sanal makine kontrolü. "-c" parametresiyle gizli bir şekilde get command gym instance yaparak eğer ki bilgisayarda gym instance diye bir komut varsa 0 koduyla çıkış yap diyor. Ama o komut yoksa da 1 koduyla çıkış yap. Buradaki 0 kodu sanal makine tespit edilemedi anlamına gelirken 1 çıktısı sanal makinedeyiz anlamına geliyor. Gym instance komutu sadece modern Windows'larda bulunan bir komutmuş. Ve bu program 0 koduyla çıkış yapıyor. Aşağıda daha bir sürü komut çalıştı. Dolayısıyla sanal makinede olduğunu anlamadı. Daha sonra temp klasörüne system.dll diye bir dosya bırakmış. Bunu bir önceki virüste de görmüştüm. Nedenini bilmesem de çoğu virüs bu hareketi yapıyor. Şurada bu system.dll'in SH256 kodunu görüyoruz. Bunu kopyalayıp bir virüs totalde aratalım. Bakalım daha önce aratan var mı? 3 gün önce taratılmış ve 0 virüs çıkmış. Detect Debug Environment etiketi almış ve toplulukta çoğu kişi bunun virüslü uygulamalarda yer aldığını söylüyor. Bu uygulamanın debug modunda çalıştırıldığını tespit eden legal bir DLL olabilir. Devam edelim. Demin gördüğümüz sistem kontrolü yapan PowerShell, komut çalıştırma etkisiyle alakalı bir sorgu daha yapmış. Ve evet, geldik yine %100 tehlikeli kısma. Uygulama sanal ortamda olduğunu tespit edemeyince asıl zehrini ortaya çıkardı. Tarayıcı bilgilerini çalmış. Dosya okuma etkisiyle Opera verilerinizin hepsini okumuş. Microsoft Edge çerezlerimizi de aynı şekilde okumuş. Yerimlerini, ziyaret ettiğimiz siteleri ve çevrim dışı kayıtları çalmış. Discord tokenimizi çalmak istemiş ama Discord olmadığı için bir şey bulamıyor. Bu arada bu yara kuralı ile tespit edilmiş. Bakın bu da çok önemli. Change Author'un Value in Registry dediği kısım aslında bilgisayar her başlatıldığında virüsü otomatik olarak başlatmasını ayarlıyor. Bu virüsü Procmon gibi bir programla açtığınızda şu anahtarı görüyorsanız o %99 zararlı bir dosyadır. Ve hidden parametresiyle başlıyor, o da gözümüzden kaçmadı. Hemen altta bir cmd işlemi görüyoruz. Bu komut bilgisayarınızın bir ağ üzerinden başka bir bilgisayara ya da cihaza paylaşılan dosya veya klasör bağlantısı olup olmadığını kontrol ediyor. Yani bağlı olduğunuz bilgisayarlar da virüsten etkileniyor. Şurada da yine VirtualBox kontrolü yapılıyor. O da ilginç çünkü VirtualBox'ta yardımcı araçlar kurulu mu diye inceliyor. Aşağıda aynısını VMware Tools için yapıyor. Zararlı bir dosyayı analiz ederken VMware Tools'u kaldırmanızı öneririm. Çünkü hem tespit edilebiliyor hem de bilgisayarınızda yaşanabilecek bir VM escape olayına kapı aralıyor. Aşağıda daha fazla sanal makine testi yapıyor. Ekran kartınızı kontrol ediyor mesela. Bilgisayara takılı diskleri kontrol ediyor. Daha aşağılarda ekran görüntünüzü çekip Base64'e çevirdiği işlemler yer alıyor. Eğer bir virüsü analiz ederken bu kadar işlemi okumaya üşenirseniz şuradaki result kısmından yapay zeka özetini de okuyabilirsiniz. Mesela IP check yapıyormuş. Bakalım network kısmından gerçekten yapmış mı? Evet, yuboapp.exe'nin ipapi.com sitesinden IP adresimizi çektiğini görüyoruz. Tanımadığınız kişilerden gelen dosyaları indirmemeniz gerektiğini bize tekrar hatırlattığı için virüse ve onu raporlayan arkadaşa teşekkür ediyoruz.